Hizbullah'ın kuruluş felsefesi zaten Kudüs, o topraklar. Ve gitti artık, gidiyor yani Amerika ve İsrail el ele 10. aydalar. Halen biz nasıl duracak, kim durduracağı tartışıyoruz. Bugüne kadar Hizbullah'tan herhangi böyle bir gerçekten dişe dokunur bir saldırı gördük mü? Aynı al gülüm ver gülüm sınırda gene İsrail arasında yaşandı. Ve şu an hala da o bölgede bu tür şeyde cereyan ediyor. Oysa ki Hizbullah'ın elinde gerçekten çok kök söktürecek güç var. Bak Hamas tek başına Gazze'yi İsrail'e dar etti. Hiçbir yerden yardım almadığı halde. İsrail'e Amerika her şeyle destek verdiği halde. Hatta bana göre sadece Amerika'yı da dillendirmek yanlış. İngiltere'si işin içinde, Fransa'sı, Almanya'sı illa maddi anlamda, illa askeri anlamda destek vermek gerekmiyor. Siyaseten de söyleminle de destek versin. Şimdi burada Hamas bunu yaparken Hizbullah'ın az önce Türkiye'nin saydığı güç ki onunla birlikte daha hem gemilere hem yani uçaklara yok ama gemilere karşı savunma sistemi olan bir yapı ve 150 binden fazla roketin olduğu söyleniyor. Bugüne kadar o coğrafyada eğer samimi davransalar birçok dengeyi değiştirebilecek gücü vardı. Ha ben Hizbullah'ın işte kimine göre 100 bin, işte Amerika CIA'ya göre 150 bine yakın bir güç var elinde. Ben o gücün tamamını aynı kefeye koymam asla. Ama tepedeki o esas karar mekanizması kritik yerlerde ben böyle bir işbirliği olduğu kanaatindeyim. Az önce onun için hani o son anda kurtulma hikayesi acaba gerçekten hedef oy muydu sorusunu sordum. Çünkü ben burada hani karşılıklı bir paslaşmanın şu ana kadar hep yaşandığı kanaatindeyim. Ha burada Golan'a yapılan saldırı Hizbullah yapmadım diyor. Ben ona inanıyorum. İsrail'in kendi peydahladığı ve gerekçe yarattığı bir saldırı. Şimdi tam Lübnan'ın göbeğinde, Beyrut'ta işte ana karargah vuruldu deniyor. Şimdi buna yönelik bir saldırı, işte onu tartışıyoruz. Bunun cevabı ne olur? Ve İran'ın da az önce Türkiye'nin bahsettiği denklem. Yani eğer Lübnan veya Beyrut hedef alınırsa bunun cevabı çok sert olur. Göreceğiz birlikte ne cevap verilecek. Gene eskiden olduğu gibi cekli caklı cümleler mi göreceğiz? Yoksa gerçekten hani artık bu işin tırmandığı nokta deyip bir sahada etkisi görülecek bir karşılık ve tepki verilecek mi? Ben geleceğe kanaatinde değilim. Tepki arıyorsan Yemen'e bakacaksın. Yemen'in yaptıklarını okuyacaksın. Çünkü ben gerçek tepkinin orada oluştuğu kanaatindeyim. Zaten Yemen'de de Husiler şu an kendini izole etmiş durumda. İran'ın politikalarında ciddi tenkit var ve bunu yapılan açıklamalarda da çok net gösteriyorlar. İran'ı korkaklıkla suçlayan birçok açıklaması var. Husilerin önemli gelen isimleri. Dolayısıyla bu tabloyu bana göre böyle bakmakta fayda var. Çünkü ben 30 yıldır meslek yaşantım var. İşte üzerine bir bu sürede eklersen 40 yıl. 40 yıl aynı masalı dinledim ben. İran hemen karşında. İsrail'in yeri belli. Ama ne hikmetse Suriye, Irak, Ürdün, Lübnan dayağı yiyen hep buralar. Ve bakarsan söylemlere iki ülke birbiriyle savaş halinde. İki ülkede birbirinin en büyük düşmanı ve tehdidi. Geçtiğimiz günlerde kullanmıştım, yineleyim. Bugün İran'a dokunmaya kalk, İsrail karşı çıkar. Niye? Alma elimden gerekçemi diye. Aynı şekilde İsrail'de İran için geçerli. Ve az önce Yunus'un belirttiği husus. Bak Netanyahu evirdi, çevirdi, işi İran'a dayadı. Niye? Geçer akçe. En büyük gerekçe. Bunun üzerinden hep bütün oyunlar bugüne kadar kuruldu. Bunun üzerinden Amerika hep bu coğrafyada at koşturmaya kalktı. Ve her seferinde de İran'ı gerekçe göstererek bir yere gitmiyoruz. İsrail'in güvenliği için biz burada olmak zorundayız dedi. Şimdi benim de elimde böyle bir aktör olsa ben de kaçırmak istemem. Benim de öyle bir yapı olsa ben de bunun yıkılmasına müsaade etmem. Ben İran'daki helikopter kazasını farklı boyutlarda okumaya çalıştım. İşte bu nedendi. Yani orada ilk defa kırılma anına gelmişti ve gerçekten hani Türkiye ile dost olacak, ilişkileri başka noktaya getirecek bir kadro vardı. Onu da bana göre yapılan bir operasyonda maalesef 50 yıllık İran'ın siyasetini dizayn edecek şekilde bir şekilde yok ettiler ve şu an hala bana göre aynı o kısır döngü devam ediyor ve böyle işleyecek gibi de duruyor. Ekleyeyim mi? Eklemeyi Coşkun Başbuğ diyor ya 40 yıldır ben bu masalı dinliyorum diyor. Biz de ömrümüzün herhalde son 10 ayını Netanyahu nerede duracak demekle geçirdik. Yani son 10 ay böyle geçti. Bir yerde durduğu yok. Çünkü Netanyahu'ya Türkiye dışında kimse
dur demiyor. Ya baktığınız zaman mesela Rusya-Ukrayna savaşının ardından Rusya dünyadan izole edildi. Her yerden yasaklandı, olimpiyatlara gidemiyor, işte hiçbir şey yapamıyor. Ama İsrail'e böyle bir şey yok. Yani biraz al gülüm ver gülüm durumu var. Söylemlerden de öteye geçilemiyor. Siyasal açıdan da Netanyahu için Lübnan'a saldırmak, mevzuyu uzatmak ve İran kartını yeniden oynamak anlamına geliyor. Yani yine İran kartını oynuyor, Hizbullah kartını oynuyor. Hem süreci uzatıyor, Trump'ın gelişine kadar zaten ortalık boş. Biden olmuş topal ördek. Kasım'dan sonra da zaten sen Trump'ın desteğini almışsın. Hem süreci uzatıyor, hem içeride de gerekli desteği kendine belki almaya çalışıyor. Çünkü gerçi İsrail halkında şu anda kutuplaşmanın çok fazla olduğunu söyleyelim yani. Hani Netanyahu'yu da istemeyen çok büyük bir kesim var. Ama Netanyahu bu kartlarla savaşı yaymaya, savaşı uzatmaya, kendi siyasi geleceğini kurtarmaya çalışıyor. Belki de bizim de göremediğimiz noktalardan biri şu olabilir. Hani biz burada Lübnan'ın güneyinde bir tampon bölge oluşturabileceğini düşünüyorduk İsrail'in. Yani orada Hizbullah'a sınırlı bir hava harekatı düzenleyeceğini ve bunun sonucunda da bir tampon bölge oluşturabileceğini düşünüyorduk. Ama Netanyahu kartı daha da ileri sürdü ve direkt Beyrut'a girdi. Yine belki göremediğimiz noktalardan biri Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki Türkiye bu İsrail terörüne karşı önlemlerini almalı. Çünkü İsrail'in sonraki hedefleri Anadolu topraklarıdır dedi. Bu açıklamalar devletin bir numarasından geliyorsa hakikaten de ciddi anlamda kulak vermek lazım. Böyle başladı. 10 ay önce Gazze'de olacakları bu kadar olabileceğini tahayyül edemiyorduk. 40 bin kişinin şehit olabileceğini tahayyül edemiyorduk. Bugün 40 bin kişi şehit orada. Lübnan'a, Beyrut'a da bu kadar nokta atış saldırı yapabileceğini düşünmüyorduk. Şimdi diyelim ki Hizbullah da cevap verdi. İran bence de cevap vermez ya. İran hani biraz daha dostlar alışverişte görsün durumu söz konusu. Ama iş büyüdü. Böyle kuzeye doğru gidecekse yarın öbür gün Suriye konusunda ne olacak? Bu yüzden Türkiye ve Suriye'nin birlikteliği en azından masaya oturması çok önemli. Bu yüzdendir ki Sayın Cumhurbaşkanı sürekli İsrail'in Anadolu topraklarının da hedefi altında olduğunu söylüyor. Arz-ı Mevud'a dikkat çekiyor. İşte bu yüzdendir ki İsrail askerinin peçinde Arz-ı Mevud sözde Büyük İsrail haritasının fotoğrafı var. Bunların hiçbir gelişme birbirinden bağımsız ve tesadüf değil. Yoksa bak Peki. şunu ekleyeyim müsaade Buyurun. edersen. Buradan cevap bulalım. Kudüs Tugayları. Yıllardır bu hikaye. Ne için? Kudüs için kuruldu. Ya Gazze son kale ve orayı da verirsek dava bitiyor. Yani Filistin diye artık bir sorun yok. Tırnak içinde söylüyorum bunu. Hani o batı dediğimiz mekanizmanın söylemiyle dillendiriyorum. Ve herkesin mutabık olduğu gerçek bu. Gazze bittiği an, düştüğü an Filistin artık İslam alemi, Arap devletleri gündeminden çıkarabilir. Bitti. Sen yıllardır bir mekanizma kurmuşsun ve bir şeyleri savunuyorsun tırnak içinde böyle söylüyorsun. Ne zaman devreye gireceksin ya? Bak dibin. Lübnan'ın hemen aşağısı. Güney Kıbrıs Rum kesimine ahkam keseceğine aşağı in. Diyor ya oraları yerle bir ederim oradan bir şey olursa diye. Böyle cek hala tribüne tiyatro oynanan bir masal işlendi gidiyor. Ve alıcı da buluyor ha işin garibi. Şimdi Yemen'e örnek verdim. Yemen'i ben takdir ediyorum. Husi'yi de takdir ediyorum çünkü uyandı ve ayrıştırdı kendini. Kızıldeniz'i dar etti. İngiltere, Amerika durduramadı. Tel Aviv'i göbeğinden vurdu. Yetmedi bir daha vurdu. Tepki o. Bunları yaptığın takdirde baş tacı. Ama böyle cek, meli, malı. Ama Coşkun Hocam, Coşkun Bey yalnız bence görelim şeyi. Yani İsrail'in kuzeyi boşaltıldı biliyorsunuz. Yani Hizbullah korkusuna İsrail'in kuzeyi boşaltıldı. Ta aylardır 7 Ekim'den beri o bölgedeki yaklaşık yüz binlerce insan başka yeri siviller terk etti o bölgeyi. Hocam ben boşalan bölgenin Ayrıca peşinde değilim. ekonomik anlamda çok ciddi darbe vuruyor. Hizbullah. Anladın da yani burada İHA saldırılarıyla İsrail üstlerini vuruyor. Yani bence Hizbullah çok dikkatli bir politika izliyor ve İsrail'in bugün dünya kamuoyundan tecrit olmasının da en önemli etkenlerinden birisi onların izlediği politikalar. İsmet Hocam ben Hizbullah'ın o genel kadrosuna lafım yok. Orada bir inançla savaşanlar elbette var.
çekirdek ve tepe kadrodan bahsediyorum. Yani bizdeki işte o FETÖ'vari yapı, işte İran, Irak, diğer devletlerdeki o yapı. Ben bunları kastediyorum. Şimdi Gazze elden çıktıktan sonra, Filistin konusu kapandıktan sonra istediğim Hocam, kadar ben şunu çok söylüyorsunuz da o gerçekçi değil. Yani sanki tepedeki adamlar anlaşıyorlar, böyle bir oyun oynuyorlar gibi bir şey söylüyorsunuz. Bu gibi bence değil, öyle gerçek yapıyorlar değil. diyorum. Yani böyle dersek ama yani böyle değil ki, manzara çok farklı. Ben hiç aynı Bölgedeki kanaatte tüm değilim. manzara farklı. Yani Aruri'nin katili, valla Aruri'nin o zaman katili bahsettiğim yapı ve bilerek tuzağa çektiler. Bunu herkes söylüyor. Peki Ümit de hazır. Buradan devam edelim. bakın İki farklı İran'ı, görüşü de dinlemek. onların İsrail'i kışkırtması yani normal bir durum. Onları gerekçe gösterecek. Adam yaptığı konuşmada, kongrede yaptığı konuşmada sizi biz koruyoruz diyor. Peki bir Sizi Ümit'i dinleyelim. diyor, sizin İran'la aranızdayız, sizi biz koruyoruz diyor. Ümit'i dinleyelim. Evet. Ümit, bulunduğun yerdeki son durum nedir? Burada hala bu bina çevresinde bir güvenlik şeridi var. Şu anda da itfaiye aracı o noktaya gidiyor. Çünkü binanın vurulduktan sonra o tepe kısmında bir çökme var, yıkılma var. İşte şu anda da oradaki yaralıya ulaşmak için itfaiye o koridordan içeri girecek. Oradaki yaralıya ulaşacaklar. Şu andaki çalışmalar bu yönde devam ediyor. Burada evet, hem güvenlik güçleri hem Hizbullah mensupları hem polis bu noktadalar. Burada çok hareketli anlar yaşanıyor. Şundan bahsetmek istiyorum. Biz bu saldırı olduğunda bahsettiğim gibi buraya 25 dakika uzaklıktaydık. Buraya gelene kadar da şehir merkezinde bir hareket yoktu ama yaklaştıkça buradaki panik ve korkuyu gördük. Yaklaştıkça da burada bizi karşılayan kişiler Hizbullah mensuplarıydı. Öyle ki bizi durdurdular. Tüm basın mensuplarını durdurdular ama biz buraya hızlıca ulaştığımızda karşılaştığımız manzara sert bir şekilde Hizbullah mensuplarının bizi durdurmasıydı. İlk etapta görüntü almamıza izin verilmedi. Öyle ki kamerayı kaldırdığımızda kameramızı kapattılar. Daha sonradan indirdiler. Daha sonra kırmakla tehdit ettiler. En sonunda arkadaşım Halil Kahraman'ı kolundan tutup çekip götürmek istediler. Sonrasında ne oldu? Yine biz burada görüntü vermeye başladığımızda bir süre sonra bir kişi yine makinalı tüfeği doğrulttu. Haznesine mermi aldı ve tam ateşler gibi yaparken durdu. Yüzlerinde ve dillerinde öfke vardı. Biz burada daha sonradan yine o güvenlik güçleriyle birlikte, yani Hizbullah mensuplarıyla birlikte bu alandan bizi alıp başka bir noktaya götürdüler. Şu anda mesela bu alandayız. Bu alanda kıpırdamamız da şu an riskli. Neden diye sorarsanız, burada az önce basın mensubu sayısı çok daha fazlaydı ama yaklaşık 4-5 basın mensubu, bak şu anda görüyorsunuz, ekranın önünden geçiyor. Yine Hizbullah mensupları burada o basın mensuplarının yaptıkları yayınlarla ilgili onları böyle şüpheli gördüklerini ya da kendi istemedikleri hareketleri yapan basın mensuplarını buradan alıp götürüyorlar. Hem kameralarını hem kendilerini alıp götürüyorlar ve şu an bulunduğumuz noktada kımıldayamıyoruz tam olarak ve size buradan aktardığımız manzarada da Halil Kahraman